Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan Ashab-ı Kehf kıssası yalnızca bir grup gencin mağaraya sığınma hikayesi değildir. Bu kıssa, iman uğruna konforu terk eden, zalim bir düzenin karşısında hakikati seçen ve Allah'ın korumasıyla yüzyıllar süren, mucizevi bir uykuya daldırılan gençlerin ibret dolu yolculuğudur. Bugün tarihin derinliklerinden gelen bu büyük kıssaya, Ashab-ı Kehf'in sessiz direnişine ve mağaranın içinde saklanan ilahi hikmete doğru yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Gökyüzünün taş ve topraktan yapılmış putların gölgesinde karardığı o kadim günlere dönüyoruz. Tevhidin nurunun henüz cihana yayılmadığı, insanların kendi elleriyle yaptıkları heykellere ilah diye yakardığı o karanlık devir, vicdanın saray koridorlarında bile bulunması zor, nadide bir cevher olduğu zamanlar. İnsanlar korkunun pençesinde kendi yarattıkları ilahlardan medet umuyorlardı. Ama unutmayın, karanlığın en koyu olduğu an, şafağa en yakın olduğu andır. Şimdi bu karanlığın tam ortasında o ışığı kalplerinde taşımaya başlayan gençlerin hikayesine adım atıyoruz. Peki bu gençler, imparatorluğun o mutlak gücü karşısında nasıl bir başkaldırı sergileyeceklerdi? Bu gençler, imparatorluğun saraylarında saygın bir yere sahiptiler. Soylu ailelerin evlatlarıydılar. Dünyevi her imkana, altın kadehlere, ipekli kumaşlara sahiptiler. Ancak sarayın tüm o görkemi onların kalplerindeki derin boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Baktıkları her yerde sadece bir yalan görüyorlardı. İçlerindeki o ses her geçen gün daha gür çıkıyordu. Yaratıcı birdir. Bu gençler konforlarını terk edip hakikatin o çetin yoluna baş koymaya hazırlanırken şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü uzaktan, çok uzaktan tüm dengeleri alt üst edecek bir gelişin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. İmparator Dacianus şehre giriyordu ve gençlerin sakladığı o büyük sırrı keşfetmesi an meselesiydi. Beklenen o korkunç haber şehre ulaştı. İmparator Dacianus geliyordu. Şehrin üzerine bir kabus gibi çöktü o gün. İmparatorun önünde ayağa kalktıklarında sadece kendi kaderlerini değil, tarihin akışını da değiştirecek o sarsıcı sözleri söylediler. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İmparator Dacianus gençlerin bu cesareti karşısında öfkeden çılgına döndü. Hemen onları öldürmek istedi. Ancak halkın gözünde kahraman olmalarından korktu. Onlara sinsi bir tuzak kurdu. Size 3 gün mühlet. Ya putlara taparsınız ya da korkunç bir işkenceyle ölüme gidersiniz. Zindanların rutubetinde o soğuk taş duvarlar arasında geçen saatler, işkence kapıya dayandığında onların tek dayanağı imandı. Peki bu 3 günün sonunda zalimin zulmünden kaçış mümkün olacak mıydı? Yoksa mağara onların son durağı mı olacaktı? 3 günün sonunda zalimin pençesinden kaçış başladı. Şehrin dar sokaklarından ormanın derinliklerine, oradan da dağın zirvesine uzanan zorlu bir yolculuk. Arkalarında bıraktıkları o lüks hayatlar, önlerinde belirsiz bir gelecek vardı. Yanlarında sadık dostları Kıtmir ile birlikte nefes nefese tırmandıkları o yokuş aslında dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp yaratıcıya sığındıkları bir hicretti. Mağaranın ağzına geldiklerinde sadece o meşhur duaları döküldü dillerinden. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Kıtmir girişin önünde sessiz bir nöbete durdu. Artık dışarıdaki imparatorlukların hükmü bitmiş, ilahi koruma başlamıştı. Ama mağaranın derinliklerine sığındıklarında onların nasıl bir zaman yolculuğunun beklediğinden habersizlerdi. Gözlerini kapattılar ve zaman onlar için durdu. İşte burada insan aklının sınırlarını zorlayan o mucizevi an gerçekleşti. Allah onları güneşin kavurucu sıcağından, dış dünyanın değişen tüm şartlarından koruyarak yüzyıllar sürecek o derin uykuya daldırdı. Onlar uyurken dışarıda imparatorluklar yıkıldı, diller unutuldu, nesiller değişti. Mağaranın içinde ise zaman sadece bir nefes gibi akıp gitti. Güneşin ışığı bile onlara değmesin diye yön değiştirdi, vücutları zarar görmesin diye sağa sola çevrildiler. Bu uyku sadece bir dinlenme değil, Allah'ın mutlak gücünün en büyük nişanesiydi. Peki bu gençler yüzyıllar sonra uyandıklarında kendilerini nasıl bir dünyada bulacaklardı? Yüzyıllar sonra gözlerini açtıklarında dünya artık bıraktıkları yer değildi. Şehre gizlice indiklerinde gördükleri manzara kendi inançlarının nihai zaferiydi. Artık kimse onları avlamıyor, putlara tapınma zorunluluğu kalmamıştı. Fırıncıya uzattıkları o antik para zamanın ne kadar hızlı aktığının en somut kanıtıydı. İnsanlar onlara bakarken sadece birer mucizeyi değil, ölümü ve yeniden dirilişi, yani hayatın bir gün sona erip bir gün tekrar başlayacağını hatırladılar. İşte bu an tarihin en büyük derslerinden biriydi. Şüphe içindeki bir toplum onların varlığıyla dirilişin gerçek olduğunu gözleriyle gördü. Ama bu karşılaşma aslında daha büyük bir vedanın habercisiydi. Hikayeleri
nihayetinde tekrar huzura kavuşmalarıyla sona erdi. Ama bu hikaye bizim için bugün yeniden başlıyor. Bizler modern dünyanın gürültüsünde, umutsuzluk girdabında kendi mağaramıza çekilmiyor muyuz? Belki de her zorluk, her imtihan, insanın kendi hakikatini tazelediği bir mağara anıdır. Onlar 300 yıl uyudular ama bizlere uyandığımız her günün, aldığımız her nefesin bir mucize olduğunu hatırlattılar. Sizin bugün hayatınızın o zorlu döneminde sığındığınız mağaranız neresi? İnancınız mı? Sabrınız mı? Yoksa dualarınız mı? Gelin bu kadim hikayeden aldığımız ilhamı, yüreğimizdeki o sönmeyen inanç ateşini yorumlarda dertleşerek paylaşalım.